Merhaba arkadaşlar. Bugün Ege Profil firmasının hisse analizini yapacağız. Daha önce de videolarımda söylediğim gibi ben normalde bir stüdyo A'dan Z'ye giderek gidiyorum. Şu anda sıralamanın dışına çıkmamın sebebi yorumlardan bir talep gelmesi. Eğer sizin de bu videoyu izlerken başka bir hissenin analizini isterseniz, merak ederseniz önceliklendireceğim arkadaşlar. Yorumlara mutlaka yazın, unutmayın. Şimdi hemen hızlıca başlayacağız zaten. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Ben burada hissenin analizini yapacağım, ayrıntılarına gireceğim. Burada artık benim söylediklerimden sonra alıp almamak ya da elinizde varsa satıp satmamak tamamen size kalmış arkadaşlar. İsterseniz çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinliğini kaybediyoruz. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her bir TL'lik varlık ile 2.77 TL satış yaparken bu yılki satış 0.72 TL'ye kadar düşmüş. Stok yönetimine baktığımızda stok tutma süresi 23,5 günden 77.4 güne yükselmiş. Alacak yönetimine baktığımızda da alacaklar 157 günde tahsil edilirken borçlar 135 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresi 102.7 gün uzamış arkadaşlar. Yani 50 günlerden 157 günlere kadar gelmiş tahsilat süresi. Öz kaynak oranına baktığımızda güçlü olduğunu görüyoruz. Çünkü kaynak dağılımında öz kaynakların oranı %56 arkadaşlar. Uzun vadeli yükümlülükler %8 iken kısa vadeli yükümlülükler %36. Öz kaynak trendine baktığımızda ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %132 oranında artmış. Toplam borç trendine baktığımızda kaldıraç oranı geçen yıl 0.6 iken bu yıl 0.44'e düşmüş. Yani borç trendinde bir azalış var. Varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse ediliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda normal olarak gözüküyor. Çünkü kaldıraç oranına göre normal seviyede. Net borç seviyesi düşük 450 milyon TL seviyesinde. FAVÖK'ün 0.28 katı. Yani FAVÖK'ü kıyasla düşük düzeyde. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda 3.6 milyar TL seviyesinde. Bu da öz kaynakların 0.65 katına tekabül ediyor. Öz kaynağı kıyasla da normal düzeyde olduğunu görüyoruz. Satışların finansmanında borç kullanımında bir artış var. Burada kısa vadeli finansal borçlar daha fazla kullanılmış. Bu da finansman maliyetlerinde bir artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borç ağırlığına baktığımızda burada bir azalış var. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen sene %53.4 iken bu yıl %36'ya kadar düşmüş. Bu da daha uzun vadeli rahat borç çevrim imkanı oluşturur. Finansal borçlarına baktığımızda burada bir artış var. Kısa vadeli borçlar için finansal borçların payı %4'ten %16'ya çıkmış. Finansal gider trendinde de yine bir artış var arkadaşlar. Finansal borçlar geçen yıla göre %1396 oranında artmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %22 oranında artmış. Bu da net kâra negatif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda kritik düzeyde olduğunu görüyoruz. Faiz ve vergi öncesi kâr finansal giderlerin 3 katı. Kârla finansal giderler karşılansa da başa baş noktasına yakın olduğu için de kritik diyoruz. Cari oran trendine baktığımızda negatif olarak gözüküyor. Çünkü geçen yıl 1.28 olan cari oran bu yıl 1.25'e düşmüş. Cari oran seviyesine baktığımızda düşük. Bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir. Likidite orana baktığımızda yine yeterli. Çünkü asit test oranı 0.99 seviyesinde. Stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir düzeyde. Nakit alına baktığımızda daha az gözüküyor. Çünkü nakit ve benzerleri varlıkların %2.6'sını oluşturuyor. Bu oran geçen yıl %10.6 idi. Yani %8'lik bir nakit düşüşü var burada. Günlük ödemeler için likidite yeterliğine baktığımızda yeterli gözüküyor. Çünkü şirkete bir ek nakit girişi olmadan 125 gün daha ödemelerini sürdürebilecek durumda. Faaliyet kar marjında azalış, net kar marjında ise artış var arkadaşlar. Faaliyet kar marjı geçen yıl %23 iken bu yıl %17'ye düşmüş. Net kar marjı geçen yıl %8 iken bu yıl %9'a yükselmiş arkadaşlar. Faaliyet kar marjı neden azaldığına bakarsak burada maliyetlerin oransal olarak arttığını görürüz. Öz kaynak karlılığındaki baktığımızda burada azalış var. Geçen yıl şirketi her 100 TL'ye 260 TL kazanırken bu yıl her 100 TL'lik öz kaynağıyla 9 TL'lik kar elde ediyor arkadaşlar. Ayrıca öz sermaye karlılığı aktif karlılığından daha düşük olduğu için finansman borçlanması maliyeti yaratabilir ve risk taşımaktadır. Öz kaynak karlılığı neden azaldı diye bakarsak burada da karlılıktaki artış, verimlilik kaybı ve borçluluktaki düşüşü görüyoruz. Aktif karlılığına baktığımızda bir azalış var. Aktif karlılığı geçen yıl %51 iken bu yıl %11.9 seviyesine kadar gerilemiş. Ciro büyümesine baktığımızda yıllık satış %19.8 oranında azalmış. FAVÖK büyümesine baktığımızda burada bir azalış var. Satışlardaki gerileme ile birlikte FAVÖK'te %40 azalış, net karda ise %8'lik bir azalış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda uzun vade kaynaklı ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Yıllık %188.8 olan duran varlık büyümesi ağırlıklı olarak finansman prensibine uygun şekilde uzun vadeli fonlar ve öz kaynaklarla gerçekleştiği görülmektedir. İşletme faaliyetlerinden nakit akışına baktığımızda pozitif olarak gözüküyor. Ticari faaliyetler sebebiyle edinilen nakit geçen seneye göre %47 azalmış.
Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem net karı. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem ticari borçlardaki artış. Faiz giderlerini karşılayacak nakite baktığımızda yeterli olarak gözüküyor. Şirket faaliyetlerine elde edilen gelir ve faiz giderleri kritik noktada, başa baş noktasında. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı. Serbest nakit akışa baktığımızda pozitif olarak gözüküyor. Bu pozitif serbest nakit akışı da borçlanmaya olan ihtiyacı azaltabilir. En büyük finansman kalemine baktığımızda borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri olduğunu görüyoruz. Dönemlik toplam nakit akışı ise negatif arkadaşlar. Dönem sonu nakit miktarı 261 milyon TL seviyesinde. Geçen yıl 1000 TL yatırsaydık Ege Profil'e 1132 TL olacaktı. Yani %13 civarında bir nominal artış var. Ancak enflasyonla kıyasladığımızda tabii ki burada bir zarar etmiş olarak gözüküyoruz. BIST 100'ün ortalaması 1173 TL. BIST 100'ün biraz altında kalmış. Dolar alsaydık parayla 1195 TL olacaktı. Doların da biraz altında kalmış. Mevduata yatırsaydık 1690 seviyelerinde olacaktı. Mevduatın hayli altında. Bitcoin'e yatırsaydık 2432 TL'miz olacaktı. Altında yatırsaydık da 1545 TL'miz olacaktı. Yani buradaki tüm yatırım kalemlerinin altında kalmış olarak gözüküyor ne yazık ki. FK değerine baktığımızda Ege Profil'in şirket rasyosu 28.45, kimya ilaç sektörünün 24.08 iken imalat sektörünün 21.51. Yani her iki sektör ortalamasında üzerinde kalmış. Fiyat kazanç, sadece fiyat kazanç olarak baktığımızda hissenin fiyatının biraz pahalı kaldığını söyleyebiliriz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Ege Profil 2.34 olduğunu görüyoruz. Kimya ilaç 2.29, imalat ise 1.76 olduğunu görüyoruz. Yani kimya ilaça göre altında gözükse de hemen hemen başa baş piyasa değeri bölü defter değeri. Ancak imalatın bir hayli üzerinde kalmış. Burada da ben piyasa değeri üzerinden baktığımızda yine şirketin sektör ortalamasının biraz üstünde olduğu için biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Hisse fiyatımız 156 lira 10 kuruş. Hisse başına kar 5,5 lira. Piyasa değeri 12.6 milyar TL. Ödenmiş sermaye 81 milyon TL. Net borcu 450 milyon TL. Firma değeri de piyasa değeri artı firma net borç olduğu için 13.1 milyar TL. Temettülerine baktığımızda son temettü 26 Ağustos 2024 tarihinde vermiş. Temettü verim 1.62. Yani 1.62 oranı fena olmayan bir oran diyebiliriz. Toplam dağıtılan kar payı 550 milyon TL seviyesinde. Bedelsiz potansiyeli ise %6080 olarak %6867 olarak gözüküyor arkadaşlar. Firmamızın katılım endeksinde olduğunu görüyoruz. Yani helal yatırım yapmak isteyen kişiler için yatırım yapılabilir durumda, uygun durumda. Fiili dolaşımdaki pay tutarı da 10 milyar 627 milyon TL seviyesinde. Evet, Ege Profil firmamızın hissesinin analizi bu şekildeydi. En başta söylediğim gibi söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Burada artık tamamen size kalmış. Eğer faydalı bulursanız, takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Eğer bildirimleri açarsanız da bundan sonraki videolarımız size karşınıza düşecek. Daha fazla bir araya geleceğiz. İyi günler arkadaşlar.